Herkese merhaba, dikiş sınıfından ben Sibel hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Tanıyanlar için namı diğer dikiş sınıfı, tanımayanlar için de kısaca kendimden bahsedeyim. Ben 25 yıllık moda tasarımı ve giyim üretim teknolojisi öğretmeniyim. Bildiklerimi bugüne kadar öğrencilerimle birebir yüz yüze paylaştım. Yaklaşık bir yıldır da Instagram'dan ve YouTube'dan videolar çekiyorum. Instagram'da daha tecrübeli ve daha aktifim ama YouTube'da yeni bir şeyleri yapmaya başladım. Acemiliğimi yeni üzerinden atıyorum ama uzun videolarımı YouTube'da, daha kısa bilgi paylaşımlarımı da Instagram'da sizlerle paylaşıyorum. Eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz lütfen abone olunuz ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalım hakkında fikirlerinizi de öğrenmeyi çok isterim. Bu videoyu niye çekiyoruz? Bu videoyu ustalık sınavına giren ve başarılı olan kişilerin bundan sonra izleyeceği yol ile ilgili çekiyoruz efendim. Ustalık sınavı ile ilgili, ustalık sınavına girmeniz için, kalfalık sınavına girmeniz için gerekli bütün bilgileri gerek YouTube kanalımda, gerekse Instagram'daki gönderilerimde ve öne çıkan hikayelerime sabitledim. Oradan tek tek bakabilirsiniz. Şimdi bu videoda ben uzun ustalık sınavına girmeniz için ne yapmanız gerekiyor, ustalık sınavında neler oluyor onları anlatmayacağım. Çünkü anlattığım videolarım var. Aşağıya da linklerini bırakacağım YouTube'dakilerin. Instagram'da da bununla ilgili gönderilere dönüp bakabilirsiniz. Instagram linkimi de aşağıya bırakıyorum efendim. Çünkü çok fazla soru alıyorum. Bununla ilgili çok fazla yorum alıyorum ve takipçilerime söz verdim. Bununla ilgili gönderiler paylaşmaya devam edeceğim. Drapajla ilgili gönderiler paylaşmaya devam edeceğim. Ve sizin kendinize bir yol hikayesi çizmenizde elinizden tutmaya gayret edeceğim. Bunu çok diliyorum. Birçok not çıkardım. Bunlara hemen başlayalım. Dikiş sınıfı kimdir dedik. Dikiş sınıfı sizlerin hem arkadaşı hem yoldaşı hem de öğretmenidir efendim. Çıraklık, ustalık ve kalfalık sınavlarıyla ilgili olarak yaptığımız paylaşımlarda insanların birçok konuda yetersiz bilgiye sahip olduğunu birebir ben şahit oldum. Ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Hatta böyle bir şeye başvuru yapabileceğinizi, böyle bir imkanınızın olduğunda bilmiyorsunuz. Bunlarla ilgili anlattığım şeylerde işte gelen en çok sorulardan biri, şimdi ben ustalık sınavına girdim ne olacak? Sadece ustalık sınavına girmek yetmiyor. Ustalık sınavı şartlarına da biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı 756 saatlik alanınızla ilgili kurs belgesine sahip olmanız gerekiyor. Eğer kurs belgesine sahip değilseniz 15 yıllık sektör geçmişinizin olması gerekiyor. Bunlarla ilgili, durumunuzla ilgili bilgileri de bulunduğunuz il veya ilçelerdeki mesleki eğitim merkezlerine başvurarak, oradaki idarecilerden yardım isteyerek gidip işte benim bu kadarlık belgem var, benim bu kadarlık çalışma geçmişim var, ben ustalık sınavına başvuru yapmak istiyorum veya saatleriniz yetersizse kalfalık sınavına başvuru yapmak istiyorum diyorsunuz ve onlar sizin TC kimlik numaranızla sistemden girip başvuru şartlarınızı kontrol ediyorlar. Eğer başvuru şartlarınız da uygunsa ustalık sınavına girmek için başvuru yapabiliyorsunuz ve hazırlanmaya başlıyorsunuz. Bu sadece moda tasarımı ve giyim alanı ile ilgili değil. Her alanla ilgili. İşte Kur'an kursu öğretmeniyseniz, yani hafızsanız, nakış, el sanatlarıyla ilgili bir alandaysanız, şoför eğitmenliğiniz varsa, meslekle ilgili herhangi bir alandan, daldan eğer yeterli bir çalışma geçmişiniz varsa veya kurs belgeniz varsa o belgelerle kendi alanınızla ilgili olarak gidip bir kurs meslek eğitim merkezinden bilgi alabilirsiniz. Eksik saatleriniz, eksik zamanınız varsa tamamlamak için ilk önce onlarla çalışmaya başlayabilirsiniz. Ne işe yarıyor bu ustalık belgesi? Biliyorsunuz ki ustalık belgesi halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak çalışmanıza imkan sağlıyor. Aynı zamanda bir ustalık belgesine sahipseniz o sizin eşittir iş yeri açma belgeniz oluyor. Mesleki Eğitim Kanunu'na göre iş yeri açabilmek için iş yeri açma belgesine sahip olmanız gerekiyor. Hangi meslekle ilgili olursa olsun.
Ustalık belgesi aynı zamanda bu demek. Ustalık belgeniz yoksa bile açacağınız iş yerinde ustalık belgesine sahip bir kişiyi de mutlaka çalıştırmanız gerekiyor sigortalı olarak ki bu ustalık belgesine sahip olabilirsiniz. Anlattığım her şeyle ilgili eğer sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazınız. Tek tek cevaplamaya çalışacağım. Eğer eksik bıraktığım bir şey olursa da bütün eksik bıraktığım konularla ilgili bir video daha çekeceğim. Siz takipte kalın ve bildirimlerimi açın. Çünkü ne zaman fırsat bulabilirsem inanın o zaman çekebiliyorum. Çok yoğun çalışıyorum çünkü. Şimdi hep böyle giyim bölümü üzerinden gideceğim kendi alanım olduğu için ama her söylediğim şeyi siz başka alanlar için kendinize de uygulayabilirsiniz. Biz giyim bölümüyle yani moda tasarım bölümüyle ilgili hep kadın terziliği sınavları üzerinden yola çıkarak konuşuyoruz. İşte kadın terziliği eşittir drapaj usulü asimetrik bluz hazırlama. Biraz zorlandı birçok insan. Biz hiç daha önce drapaj eğitimi almadık, drapaj görmedik, drapaj yapmayı bilmiyoruz diye ama giyim bölümünden yani moda tasarım bölümünden tam 7 farklı daldan sınava girebiliyorsunuz. Öncelikli olarak bunu söyleyeceğim. Belki bakın bu video gene çok uzun sürecek, konuşacak çok şeyimiz var, anlatacak çok şeyim var. Eğer çok uzun olursa birinci video, ikinci video diye atacağım. Bu benim ilk videom. Devamını eğer olursa ikinci video olarak da çekmeye çalışacağım. Çünkü çok özür dilerim. 20-25 dakikanın üzerindeki videoları yüklemem çok uzun sürüyor. Gelelim giyim bölümünden girebileceğiniz sınavlara. Hazır giyim model makinacılık, deri giyim, erkek terziliği, iç giyim modelistliği, kadın terziliği bizim girdiğimiz kesim ve modelistlik alanlarından sınavlara girebilirsiniz. Bu 7 daldan da tek tek sorularıyla ilgili video çekmeyi Allah izin verirse düşünüyorum. Eğitiminiz çocuk giyimi üzerine ise, modelistlik üzerine ise, bir işletmenin kesimhanesinde yani makaslar olarak çalıştıysanız ve belli bir saat geçmişiniz varsa siz bu sınavlara girebilirsiniz. Çok hızlı geçerek bu sınavlara girdiğinizde size neler soruluyor kabaca şimdi onları anlatacağım. Hazır giyim model makinacılığı dalından eğer sınava girmek isterseniz kuplu plikaşeli kapalı yırtmaçlı etek dikilecek ve süreniz 3 saat. Deri giyimden girerseniz deriden fermuarlı, yan cepli ve kemerli bir düzdar etek dikmeniz istenecek 4 saat sürede. Erkek terziliğinden girerseniz yarım beden erkek ceketi çalışacaksınız. Filetolu, cepli, erkek yakalı bir ceket olacak yarım beden. İç giyim modelistliğinden eğer sınava girerseniz atlet kalıbı hazırlayacaksınız 48 bedende ve onu 46 bedene küçültüp 50 bedene büyütüp bir de bu atletin dikimini yapacaksınız. Burada da süreniz 4 saat olacak. Kadın terziliğinde zaten biliyorsunuz drapaj tekniğine göre asimetrik drapeli bir kadın bluzu hazırlanacak kollu. Kesim sınavına girmek isterseniz size verilen kalıbı yani 48, 50, 52 bedenlerdeki kalıpla çoklu karışık kesim yapacaksınız. Şimdi size karışık geliyor olabilir söylediklerim ama kesim eğitimi almış biri benim ne demek istediğimi şu an izliyorsa anlıyor demektir. Bu kesim eğitiminde de çoklu kesim yaptırıyorlar size. 3 saat süreniz var. Bir de modelistlik sınavı var. Yani sadece modelistlik eğitimi var benim ve ben modelistlikten usta öğreticilik yapmak istiyorum derseniz de size ne soruluyor modelistten? Temel beden baz kalıp üzerine model uygulama, şablonlama ve dikim. Yani bir tane model verilecek. Denecek ki siz bunu temel beden kalıp üzerine, temel beden kalıbını biz veriyoruz. Bu kalıp üzerine model uygulamasını yapın, açılımlarını yapın, şablonlayın, serileyin ve bunun bir tane dikimini yapın deniyor. En uzun sürede modelistlik sınavında tam 8 saatlik bir sınav oluyor. Kalfalık sınavlarıyla ilgili de yani ustalık sınavlarına eğer saatiniz yetmiyorsa kalfalık sınavlarına da başvurabilirsiniz. Bununla ilgili de ayrıca bir video çekeceğime size söz veriyorum efendim. Dönelim şimdi asıl konumuzu olan ustalık sınavına girdim ve bundan sonra ne olacak? Çünkü biz Instagram'daki takipçilerimle ve YouTube'daki takipçilerimle ustalık sınavlarına girdik. Birçok takipçim başarılı oldular. Çok teşekkür ediyorum. Bana da hep geri dönüş sağladılar.
Hocam biz sizin videolarınızla hazırlandık. Hocam biz sizden cesaret aldık. Hocam sağ olun. İnanın ben çok mutlu oluyorum. İnanılmaz derecede mutlu oluyorum. Bunun manevi hazzı paha biçilemez. Çok teşekkür ediyorum. 2 ayda bir yapılıyor biliyorsunuz ustalık sınavları. Başarısız olanlar da var elbette ama lütfen üzülmeyin. Her başarısızlık bir sonraki sınavı size daha çok bileyleyerek yapacaktır. 2 ayda bir. Şimdi Ekim ayında yapıldı sınavlar. En son geçtiğimiz bu Aralık'ta yapıldı. Şimdi Şubat ayındaki sınavların başvuruları da Aralık ayında yapıldı. Bunlara tekrar değinmek istemiyorum. Şubat sınavına hazırlananlar veya Aralık sınavında başarılı olanlar bundan sonrasını lütfen kağıt kalemlerini çıkarıp not alarak izlemeye devam etsinler. Videoyu durdurup notlarınızı da alın. Ustalık sınavına girdiniz. Drapaj tekniğine göre drapeli bluzunuzu diktiniz. Geçer not aldınız ve ustalık belgesi almaya hak kazandınız. Ustalık belgesine tek başına sahip olmak sizin bir halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak çalışmanıza yeterli değildir. Önünüzde 2 aşama daha var yapmanız gereken. Bunlar için bir oryantasyon belgesi almanız gerekiyor. Bir de usta öğreticilik belgesi almanız gerekiyor. Bunların ikisi 2 farklı şeydir. Oryantasyon belgesini ve usta öğreticilik belgesini alabilmek için de ustalık sınavını geçmiş olmanız gerekiyor. Gözünüz korkmasın ama şimdi benim kursiyerlerimden de ustalık sınavını geçenler usta öğreticilik sınavına başvurdular. Oryantasyonlarını zaten aldılar. İlk önce size oryantasyon sınavından bahsedeceğim. Nedir bir oryantasyon sınavı? Ustalık sınavında başarılı olduktan sonra çok affedersiniz bir de şu var. Ustalık sınavında başarılı olduktan sonra eğer sektör geçmişinden sınava girdiyseniz bir de yazılı sınava girmeniz gerekiyor. Ben şimdi bu söylediklerimi ustalık belgesini almaya hak kazananlar üzerinden anlatıyorum. Oryantasyon belgesi almak için bulunduğunuz ilin veya ilçenin halk eğitim merkezine başvuru yapacaksınız. Bakın, oryantasyon belgesi için halk eğitim merkezine, usta öğreticilik sınavına başvurmak için ise bulunduğunuz ilin veya ilçenin mesleki eğitim merkezine başvuru yapacaksınız. İkisi birbiriyle karıştırılmasın. İlk önce oryantasyon belgesi için gerekli olanları anlatacağım. Halk eğitim merkezine gidip başvuru yapacaksınız. Daha sonra da usta öğreticilik sınavına girmeniz için gerekenleri anlatacağım. Halk eğitim merkezlerine başvuru yapıp oryantasyon kursu almak için bir başvuru formu dolduruyorsunuz. Gerekli belgeler ise bu oryantasyon belgesini almak için, yani oryantasyon kursunu tamamladıktan sonra 30 saatlik bir kurstur kendisi. Bir yazılı sınava giriyorsunuz. Neler anlatılıyor oryantasyonda da? İşte öğretmenlik yaparken, işte usta öğreticilik yaparken defter nasıl doldurulur, dersler kaç saattir, kaç yazılı sınav yapılır, kaç uygulamalı sınav yapılır, bunlarla ilgili mesleğe uyum konuları anlatılıyor size öğretmenler tarafından ve anlatılan konular üzerinden bir sınav oluyorsunuz. Oryantasyon belgesine başvuru yapmak için nüfus cüzdanı fotokopisi, sağlık raporu, sabıka kaydı, bir adet vesikalık fotoğraf, öğrenim belgesi, lise mezunu musunuz, yüksekokul mezunu musunuz, ikametgah belgesi, hizmet dökümü, iş yeri olanlar için iş yeri ünvan listesi. Çünkü sizin bir iş yeriniz varsa kurslarınızı iş yerinizde de açabilirsiniz. Askerlik durumu erkekler için, eğitici yeterlik belgesi, yani spor için antrenörlük, işte Kur'an kursu için hafızlık belgeniz varsa hafızlık, giyim nakış ve el sanatları bölümleri için varsa işte ustalık belgeniz gerekiyor. Şu soru çok geldi Instagram'dan gene, yeri gelmişken bu soruya da cevap vereyim ben sizlere. İşte hocam ben 2 yıllık ön lisans mezunuyum. 2 yıllık ön lisans mezunları ustalık sınavına girmesi gerekiyor mu? Meslekle ilgili bir eğitim aldıysanız, yani mesleki eğitimse ön lisans diplomanız zaten ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesiyle mezun oluyorsunuz. Gerek yok. Meslek liselerinin de 4 yıllık teknik, yani 4 yıllık bölümlerinden mezun iseniz. Şimdi benim zamanımda ben de meslek lisesi mezunuyum. Meslek lisesi 3 yıldı. Biz 3 yılda liseyi bitiriyorduk. Daha sonra 4 yıl oldu biliyorsunuz liseler.
Meslek liselerinin 4 yıllık bölümlerinden mezun olanlar da zaten ustalık belgesine ve iş yeri açma belgesine sahip olarak mezun oldukları için ustalık belgesini almalarına gerek yok. Ancak onlar da oryantasyon belgesi ve usta öğreticilik sınavına başvurma yapmaları gerekiyor. Şimdi oryantasyon belgesi almak için gereken belgeleri size söyledim. Aldığım notlara bakıyorum hemen şöyle yeniden. Oryantasyon eğitimi işe yeni başlayanların, çalışanların gereken tüm bilgileri edinmesi ve kısa sürede işe adapte olması için yapılan bir eğitim. Sadece bu eğitimle size, yani bu kursla sadece eğitim verilmiyor. Aynı zamanda sizin bu işe uygun olup olmadığınıza da bakılıyor yapılan sınavla. Eğitimi ve sınavı başarıyla tamamlayanlar usta öğretici oryantasyon belgesini almaya hak kazanırlar. Oryantasyon eğitiminin süresi 30 saattir. Kurs sonunda yapılan sınavda 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılırlar ve oryantasyon belgesini almaya hak kazanırlar. Oryantasyon belgemizi de aldık. Tabii aynı zamanda hem oryantasyon için hem usta öğreticilik sınavı için başvuru yapabilirsiniz. Birini aldım bekleyeyim, öbürünü alayım, öyle bir şey yok. Gidin ikisine birden başvurun yani bence. Diğer alanlarla ilgili de bu işlemler geçerli. Gene notlar arasına almışım. Diyelim ki nakış bölümünden var, tel kırmadan var, el sanatlarından var, amigurumi'den var. Kurs belgeleriniz. Bunlarla ilgili de tek tek videolar çekmeyi inşallah hedefliyorum. Ama çok uzun anlatıyorum. Çok uzun anlatmak beni biraz sıkıyor. Yani sizi çok sıktığımı düşünüyorum ama bu konular öyle kısa kısa anlatılacak konular değil. Üstelik burada zaten konuyla ilgilenen kişiler olduğunu düşünerek onlara hitap ettiğim için de keyifle dinlediğinizi inşallah düşünüyorum. Oryantasyon sınavı ile ilgili umuyorum ki anlaşılmıştır. Yani oryantasyon kursunu 30 saatlik almak için Halk Eğitim Merkezi'ne başvuruyorsunuz. Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdunuz, oryantasyon işini hallettiniz. Sıra geldi usta öğreticilik eğitimi ve sınavına. Usta öğretici olmak için ne yapmanız gerekiyor? Sadece ustalık belgesi ve oryantasyon belgesi değil, usta öğreticilik belgesi de gerekiyor. Yani bir Halk Eğitim Merkezi'nde, İSMEK'te, BUSMEK'te, herhangi bir yerde, başka bir yerde iş yeri eğitiminde usta öğreticilik yapabilmeniz için ustalık belgenizin, oryantasyon belgenizin ve usta öğreticilik belgenizin olması gerekiyor. Karışık gelmesin lütfen, kolay. Herkes yapıyor. Yapanlardan neyiniz eksik? Ben her zaman söylüyorum. Yapanlardan neyiniz eksik? Yapacaksınız. Yapanlar bana yazacak. Hem yorumlara bekliyorum hem Instagram'dan bekliyorum. Ben aldım hocam, ben geçtim hocam, ben yaptım hocam. Çok aşırı seviniyorum. Ve en azından böyle bu emeklerimin karşılığı gibi oluyor. Aynı zamanda durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bulunduğunuz il veya ilçenin mesleki eğitim merkezine, çıraklık eğitim merkezi olarak da biliniyor buralar, gidersiniz. Nasıl yapacaksınız? İşte Google'a yazarsınız. Diyelim ki Kırşehir'de yaşıyorsunuz. Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi. İşte Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşıyorsunuz. İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi. Google'dan adresine bakın. Hatta gitmeden bir telefon edin. Bazen telefonla da yardımcı oluyorlar. Ama usta öğreticilik sınavına yüz yüze başvuru yapmanız gerekiyor. Yani adres bilgisi falan oralardan alabilirsiniz. Halk eğitimle meslek eğitim dediğim gibi karıştırılmasın. Gene söylüyorum. Çok karıştırıldığını bildiğim için gene söylüyorum. Oryantasyon belgesi Halk Eğitim Merkezi'nden, usta öğreticilik belgesi de meslek eğitim merkezinden alınıyor efendim. Halk eğitimden oryantasyon alıp almamanızın da bir önemi yok. Yani hangisine önce başvuracaksınız? İkisini de alın da hangi sırayla alırsanız alın, onun bir önemi yok söylediğim gibi. Usta öğreticilik sınavına girmek için de yüz yüze başvuru yapacağınız zaman yanınızda giderken dilekçe, yani bir dilekçeyle başvuruyorsunuz. O dilekçeyi de gittiğiniz meslek eğitim merkezinde matbu belge olarak size verirler. Buyurun bu dilekçeyi doldurun. İşte o dilekçede ne diyorsunuz? Şu kadar saatlik işte ustalık belgem var, aldım. Ben usta öğreticilik sınav eğitimine katılmak istiyorum diyorsunuz. Bunun belli bir zamanı yok. Yani belli, nasıl ustalık sınavlarına başvuru yapmak için 2 ayda bir başvurular açılıyor ya. Usta öğreticilik ve oryantasyon sınavları için
İstediğiniz her zaman başvuru yapabilirsiniz. Onun da notunu düşeyim buraya. Usta öğreticilik sınavına başvuru yapabilmek için de dilekçe, ustalık belgesi, ön lisans belgeniz varsa, yani ya ustalık belgeniz olacak, ya ön lisans belgeniz olacak, ya da 4 yıllık meslek lisesini bitirdiğinize dair bir belge olacak elinizde. Hem ön lisans belgeniz vardır, hem ayrıca başka bir şeyden ustalık belgeniz vardır. İşte nakıştan veya el sanatlarından ön lisans diplomanız vardır. Giyimden de vardır, ustalık belgeniz vardır. Onun içine gidersiniz. Bütün belgeleriniz yanınızda olsun. Ne varsa 2 adet biyometrik fotoğrafınız olacak yanınızda. Ayrıca nüfus kağıdınızın fotokopisi olacak. Bunları çantanıza koyacaksınız. Doğru gideceksiniz mesleki eğitim merkezine. Merhaba, ben geldim. Ben usta öğreticilik sınavına başvuracağım diyorsunuz. Orada başvurunuzu yapıyorsunuz. Hemen gene notlarımdan okuyacağım size. Çünkü notlar çıkardım. Atlamak istemiyorum bir şeyi. Yani ekrana bakacağım diye konuşurken önemli bir konuyu atlamak istemediğim için notlarımdan okumak istiyorum. Ustalık veya iş yeri açma belgesine sahip olanlar, 4 yıllık meslek lisesi mezunları olanlar ve ön lisans mezunu olanlar, ön lisans seviyesine mesleki eğitim almış olanlar, mesleki eğitim merkezlerinde açılmış olan 40 saatlik usta öğreticilik kursuna katılabilirler. Önce bir kursa katılacaksınız. Kursu başarıyla tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Kurs eğitiminin süresi 40 saattir. EBA sisteminden çevrim içi ve online alıyorsunuz bu dersi. Oryantasyon eğitimini yüz yüze alıyorsunuz. Usta öğreticilik eğitimini EBA sistemi var. Bu öğrencilerin girdiği EBA, eğitim bilişim ağından. Meslek eğitim merkezine başvurduktan sonra size bir şifre veriliyor oradan. O şifreyle eğitime katılabiliyorsunuz. 40 saatlik bir eğitim. Uzaktan eğitim alıyorsunuz. Bu kursu tamamladıktan sonra teorik sınava giriyorsunuz. Yani gene bir tablet üzerinden sınav olacaksınız. Teorik sorular sorulacak. Tabii o 40 saatlik eğitimde size anlatılanlarla ilgili olacak bu sınav. Ki burada hemen bir parantez açıyorum kocaman. Usta öğreticilik sınavlarında çıkacak sorular neler çıkabilir, sizi neler bekliyor? Oryantasyon sınavlarında sizi neler bekliyor? Hangi ders konuları var? Bu videoda peşi sıra gelecek önümüzdeki günlerde. Yani hepsini çok anlatmayı istiyorum ama kafaları da karıştırmak istemiyorum. Teorik sınava gireceksiniz. Sınav sonucuna başarılı olanlar da usta öğreticilik belgesini alacaklar ve artık önlerinde bir halk eğitim merkezine veya belediyenin bir eğitim merkezine başvuru yapmak için hiçbir engelleri kalmayacak inşallah. Tabii bu demek değil ki ben bu belgeleri aldım, şimdi gideceğim hemen koşa koşa halk eğitim merkezine. Ben usta öğretici oldum, bana görev verin. Öyle bir şey yok. Yani elbette ki görev alma hakkınız var ama bunun başvurularla ilgili, açılacak kurslarla ilgili, sizin puanlama sisteminizle ilgili ki hepsini tek tek anlatacağım. Ay saçım şurada bozuldu. Hepsini tek tek size anlatacağım. Buna göre siz yolunuzu çizeceksiniz. Ama şu da demek değil, yani ben bunları aldım boştur hiçbir işe yaramaz. Hayır. Bu sene ben başladığımda mesela kuruma usta öğretici görevlendirmeleri yapıldı. 1 kişi görevlendirilecekti. Şu an 4 kişi görevlendirildi yani bizim kurumda. Bir köyde bir yaşam merkezi açıldı. Orada 1 kişi görevlendirildi. Başka bir dernekte bir şey açıldı. Şu da olabiliyor. Mesela işte bir dernek veya vakıf geliyor. Diyor ki biz kadınlara yönelik bir kurs açmak istiyoruz. Eğitim vermek istiyoruz ki 5.'si görevlendirilmek üzere. Bizim usta öğreticine veya bir eğitimciye ihtiyacımız var. Hemen ne yapıyor bizim idarecilerimiz? Onlardaki başvuru listesine göre belli bir puanlama var. Onu da anlatacağım. O puanlamaya göre görevlendirmeler yapılıyor. Sene başında size görev verilmemiş olması, işte Kasım ayında, Aralık ayında veya başka bir ayda bir kurs açılıp aranmayacağınız anlamına da gelmiyor. Bu demek değil yani şimdi her yılda size görev verilecek. Yani belgenin, eğitimin size hiçbir zararı yok. Olsun, elinizde bulunsun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ben aldım şimdi bu belgeyi. Haydi bakalım iş, yani ekmek aslanın ağzında, onu da söyleyeyim.
Şimdi ben bazen kursiyerlerime de söylüyorum. Özellikle genç kız olanlara, daha böyle hayatın çok başında olanlara. Şey diyorlar, aman hocam bize burada işte sıra mı gelir? Çok usta öğretici başvurusu var falan. Diyorum ki kızım, bir gün evlenirsiniz. Birisiyle gidersiniz. Tayin çıkar. Gidersin, senin o öyle bir yere gidersin ki hiç öğretmen yoktur. Kurs açabilirsin. Şu olabilir, bu olabilir. Ki kurs açma şartlarıyla ilgili konuştuğumuzda da onlara da anlatıyorum. İlla kurumun içinde bir kurs değil. Diyelim ki bir lojmanda oturuyorsunuzdur. Bir sitenin yaşam alanı sizin için müsaittir. Komşularınız müsaittir. Gene usta öğreticilik şartlarını da anlatacağım üzere. Siz 12 öğrencinizi kendiniz hazır edip işte kuruma gidip benim yerim var, atölyem var, makinalarımız var, işte iş yerim var. Ben burada bir eğitim verebilirim. Öğrencilerim de hazır derseniz kurum sizin kurs açmak istediğiniz yere gelip incelemelerini yapıyor. Uygunsa sizin görevlendirilmeniz yapılıyor. Yani devlet bu konuda çok başarılı buluyorum ben yani. Özellikle yaygın eğitimde, halk eğitimde açabildiği her yere kurs açmaya çalışıyor. Öğretmen gönderebildiği her yere göndermeye çalışıyor. Bütün imkanlarını seferber ediyor. Köy yaşam merkezleri açıldı bütün ilçelerde mesela. Türkiye'deki bütün ilçelerde birebir atölyenin kurulmasında görev alan biri olarak söylüyorum. Oraya bütün imkanlarını sundu. Sadece bizim ilçeden bahsediyorum yani. Hemen bir öğretmen yani usta öğretici görevlendirildi oraya. Başka bir köye yaşam merkezi kurulmadan bir atölye açıldı. Oraya bir iğne oyası usta öğreticisi görevlendirildi. Yani köy okulunda, şurada burada, mahallede, mahalle evlerinde bir sürü kurs açılıyor ve eğitimci ihtiyacı doğuyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Başta hani ilk belgelerinizi aldığınızda puanınız düşük olduğu için size belki görevlendirme yapılmayabilir ilk yıl veya ikinci yıl. Ama özellikle genç arkadaşlarımız için, hayatın çok başında olanlar için, ki ben bile hayatın çok başında olduğunu düşünüyorum kendimin. Niye olmasın ki? Niye olmasın? Ben bunu her videomda söylüyorum. Gene bakın çok lafı açıyor ve videom çok uzuyor ama kadınların kendilerine emek etmeleri gerektiğini ve bunun için 5 kat mücadele fazla emek etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Maddi durumunuz çok iyi olabilir. Şu an hiçbir şeye ihtiyacınız olmayabilir. Ekmek elden su gölden bir hayatınızda olabilir. Ama hayatın bin türlü hali vardır. Neden gizil güçlerinizi, yeteneklerinizi açığa çıkarmayasınız? Bunları kullanmayasınız ki. Bugün bakın ben 8 saatlik dersten geldim, yani kurstan geldim. Biz sabah 9'da bir girdik kursa. Bütün kursiyerlerimle beraber, evet çok yorulduğumuz, çok gerildiğimiz, çok böyle kargaşa yaşadığımız anlar olsa bile 2 güldük, 3 söyledik yani. Böyle de güzel, keyifli bir yanı var bizim için. Çok çok yorucu olmasına rağmen ve işleyen demir pas tutmaz diyelim. Üstelik insanın kendi kazancı kadar da Allah inşallah eksikliğini göstermesin. Daha güzel ne olabilir bir kadın için? Gene ben başladım sohbete. Kapatanlar oldu mu hiç bilmiyorum. Ustalık sınavına girdiniz. Teorik sınava da tablet üzerinden oldunuz. Usta öğreticilik belgesini aldınız. Usta öğreticilik kursuna katılmak için herhangi bir başvuru zamanını beklemeye gerek olmadığını sizlere söylemiştim. İstediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Yaşınız kaç olursa olsun başvurabilirsiniz. Nerede yaşıyor olursanız olun başvurabilirsiniz. Ve lütfen bu konuda benim söylediklerimi kulağınıza bak. Benim küpelerim gibi lütfen küpe edin. Lütfen, dünyanın bin türlü hali var. Siz belgelerinizi alın. Siz eğitiminizi alın. Yastığın altına koyun ya, sandığa atın. Bir gün o sandıklardan çıkan o tozlu belgeler ne işlere yaradığını ben şu 25 yıllık meslek hayatında çok çok iyi gördüm, tanık oldum. Kimlerin hayatında ne değişiklikler yarattığını da biliyorum. Belki bir gün onlarla ilgili bir video da çekerim. Kursunuz bitecek. Size bir işte sınav merkezi söylenecek. Kursunuzu alıyorsunuz. Usta öğreticilik belgenizi alıyorsunuz. Sonra oryantasyon belgeniz, ustalık belgeniz ve usta öğreticilik belgenizle onları da kolunuzun altına sıkıştırıyorsunuz. Gidiyorsunuz bir halk eğitim merkezine. Ben usta öğretici olarak görev almak istiyorum diyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. E-yaygın sistemi üzerinden de başvuru yapılabiliyor eğer belgeleriniz tamamsa. Ben usta öğretici olmadığım için e-yaygın üzerinden usta öğreticisi başvurusu nasıl yapıldığı hakkında çok bir bilgim yok.
Ama şu an benim videomu izleyen ve bu süreci yaşayan bir usta öğretici arkadaşımız var ise eğer ve bizi şu an izliyorsa bana ulaşsın. Birlikte Zoom üzerinden bir toplantı yapar ve toplantı kaydımızı sizlerle paylaşırız soru cevap şeklinde. Aksi gibi de bugün hep böyle bir atölyede çok kumaş kestik. Hep bir öksürük var boğazımda. Malum bile mevsim kış. Ne anlamışım ne anlatmışım. Zaten sohbet etme kısmına gelmişim ben konuların. Şimdi oryantasyon kursları ve usta öğretici kursları ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. O cepte. Ustalık sınavında nelerle karşılaşacaksınız, neler yaşayacaksınız ve nasıl bir şey oluyor o 5 saat boyunca linkte. Drapaj eğitimiyle ilgili bilgiler linkte ve Instagram sayfamda, onlara bakabilirsiniz. Sık sık da hikayelerimde paylaşıyorum. Zamanlarını hatırlatıyorum. Aralık ayının sonunda başvurular sona erdi ama Şubat ayında ustalık sınavları bir yandan yapılırken Şubat ayının başından itibaren de Nisan ayında yapılacak olan sınavların başvuruları da yapılacak. Onlarla ilgili sınav zamanlarını da kaçırmayın. Gene Instagram hikayelerimde öne çıkanlarıma sabitlediğim ustalık sınavı gönderilerinde tek tek hepsi yazıyor. Lütfen onları okuyun. Onları okuduktan sonra bir sorunuz varsa bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Drapaj konusuna gelince de drapajla ilgili de birçok video var. Onları da aşağıya bırakıyorum. Siz aşağıya doğru giderken beğen tuşuna da basar bir yorum bırakırsınız bana inşallah. Özet olarak videomu bitiriyorum. Ne güzel sohbet ediyorduk. Benim hoşuma gidiyor ama videoyu bitirelim artık. Devamı gelecek zaten videoların. Oryantasyon eğitimi, usta öğreticilik eğitimi ve sınavı ve ustalık sınavıyla ilgili elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda eğitimci başvurusunu nasıl yapacaksınız? O puanlama sistemi nasıl oluyor? Eğitici görevlendirmeleri nasıl oluyor? Onları da size anlatacağım. Işığım azaldı. Hemen şöyle bir düzelteyim ışığımı. İnşallah azalmamıştır. Daha sonra da nerelerde eğitim verebilirsiniz? Kurumda, kendi bulunduğunuz yerde, işte bir sosyal yaşam alanında, yaşadığınız köyde, mahallede muhtardan rica edersiniz. Okulun yani köyün okulu vardır. Boş bir sınıfı vardır. Arkadaşlarınıza, mahalledeki dostlarınıza dersiniz evinde dikiş makinesi olanlar da getirsinler. Şuraya birer tane makine koyalım. Biz bir atölye oluşturalım. Bir sınav sınıf oluşturalım. Bakın benim belgelerim var. Başvurayım ve beni buraya görevlendirsinler. Ben de sizin usta öğretici öğretmeniniz olayım deyip bir yerlerden başlayabilirsiniz. Unuttuğum bir şey var mı? Evet, kalfalık sınavlarıyla da ilgili bir video sizlere çekeceğim. Videomun sonuna geldik. Unuttuğum bir şey varsa, atladığım bir şey varsa, aklınıza takılan başka bir soru varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bildiğim bir şeyse zaten cevaplarım, bilmediğim bir şeyse öğrenip mutlaka size cevap veririm. Ben sizi bu sınavlara girmenizi, bunca yıl işte gittiğiniz kurslara da hiç kurslara gitmediyseniz başlamanızı ve kendinize böyle bir yol çizmenizi diliyorum. Benim böyle 4 yıllık üniversite mezunu, sayısal bölümlerden mezun, sözel bölümlerden mezun kursiyerlerim de var. İşte çalışma hayatına bir şekilde pandemi dönemi biliyorsunuz hepimizi şöyle bir salladı attı ya. İşlerini bırakmışlar, işte daha münzevi bir hayata geçmişler. Bu işi hobi olarak başlamalarına rağmen ustalık sınavına giriyorlar şimdi. Bir mesleği var. Maliyeci, iktisatçı, işletmeci, psikolog, biyolog kursiyerlerim var benim. Ama biraz da tabii benim onları böyle biraz dürtmemle, dürtüklememle, zorla onları ittire ittire sınava sokmamla sınava girecekler ve inşallah başarılı olacaklar. Her ne olursanız olun, her ne iş yapıyor olursanız olun, hayatınızın bir B planı, hatta C planı olsun. Hayatın çünkü 1000 türlü hali var. O 1000 türlü hallerini umuyorum hiç kimse çok yaşamaz ama yaşama ihtimali her zaman var. Lütfen videolarımı takipte kalın. Sayfamı takipte kalın. Bildirimleri açın ve bu bilgileri eğer ilginizi çekiyorsa destek verin ki devamı gelsin. Ben de mutlu olayım. Hepinizi çok seviyorum. Dikiş sınıfından selamlar, sevgiler, kucak dolusu öpücükler herkese.